Bazen bir kayboluş sadece bir kayboluş değildir. Bazen ortadan kaybolan şey yalnızca bir beden değil, bir anlamdır, bir cevap, bir mantıktır. 1978 yılının Şubat ayında Amerika'nın Kaliforniya eyaletinde 5 genç adam ailelerine yarın sabah için hazır ol dedikten sonra evlerinden ayrıldı ve bir daha asla geri dönmediler. Arabaları dağlık bir yolun ucunda, karla kaplı ormanın derinliklerinde terk edilmiş halde bulundu. Motor çalışıyordu, benzini vardı ama içinde kimse yoktu. Aylar sonra bazıları ormanın içinde donmuş bedenler olarak bulundu. Bir tanesi sıcak sobanın hemen yanında elinin ucunda yemek varken açlıktan ölmüştü. Diğerleri ya kayıptı ya da kemikleri yıllar sonra çürümüş ağaçların arasında bulundu. Bu 5 adam nereye gitmişti ve neden gitmişlerdi? Yuba County Five olayı, Amerikan tarihinin en açıklanamayan, en karanlık kayboluş hikayelerinden biri. Bu sadece bir kayboluş değil, bir aklın, bir mantığın, bir hayatın tamamen sessizce yitip gitmesiydi. Bu, basketbol maçı izlemek için evden çıkan 5 arkadaşın ölümle ve belki de çok daha fazlasıyla karşılaştığı çözülmemiş bir bilmecenin hikayesi. Yuba County Five vakası başlıyor. 24 Şubat 1978, saat akşam 17. 5 arkadaş evlerinden yaklaşık 80 kilometre uzaklıktaki Chico kentine doğru yola çıktı. Amaçları basitti. Sacramento Üniversitesi'nde düzenlenen bir basketbol maçını izlemek. Ted Weir, Jack Madruga, William Sterling, Jackie Hewitt ve Gary Matias hepsi 20'li yaşlarındaydı. Zihinsel bazı kısıtlamaları vardı ama hayatla bağları kopuk değildi. Takım elbiselerini giymişler, heyecanlıydılar. Ertesi gün kendileri de bir turnuvada oynayacaklardı. Maçtan sonra eve dönmeleri bekleniyordu ama dönmediler. Aileler panikledi, aramalar başladı ve birkaç gün sonra arabaları bulundu. Bir orman yolunda, neredeyse dağın zirvesine yakın bir noktada 1969 model Mercury Montego marka araba terk edilmiş halde bulundu. O bölgeye neden gittikleri hala bir sır. Araba çalışır durumdaydı. Benzin vardı ama içinde kimse yoktu. Lastik izleri bir noktada karla kaplanıyor ve sonra izler kesiliyordu. Polisler şaşkındı. Aileler ise daha da fazlası. O beşli, o bölgeyi tanımazdı. Asla gitmezlerdi. Özellikle kar fırtınasında. Ama daha garip olan, arabanın olduğu yoldan sadece 400 metre uzaklıkta bir orman kampı vardı. İçinde telefon, yiyecek ve sıcak soba bulunan bir bina. Aylar sonra, karlar erimeye başladığında ilk ceset bulundu. Ted Weir'in bedeni kamp binasında battaniyeye sarılı haldeydi. Ayağında ayakkabısı yoktu. Ve daha da tuhafı, içeride 12 kutu konservenin boş kutuları vardı. Ama mutfakta daha fazlası vardı. Kullanılmamış. Soba vardı ama hiç yakılmamıştı. Ve Ted açlıktan, susuzluktan ve hipotermiden ölmüştü. Ardından Sterling ve Madruga'nın bedenleri ağaçlık alanda dağılmış halde bulundu. Hewitt'in kalıntıları daha da ötede bir çalı yığınının altında. Ama Gary Matias, ona ait hiçbir iz yoktu. Sanki o geceye hiç ait değilmiş gibi tamamen yok olmuştu. Peki ne olmuştu o gece? Bir kamyon şoförü arabalarının bulunduğu yerin yakınında gece saat 2 civarında bir araç gördüğünü söyledi. Farlar yanıyordu. İçeride 5 kişi vardı. Ona doğru baktılar ama hiçbir şey söylemediler. Sanki korkmuşlardı. Bir başka tanık, ormanlık alanda yardım isteyen bir ses duyduğunu iddia etti. Ama karanlıkta kimseyi göremedi. Ailelerin teorisi şuydu: belki de birileri onları tehdit etti. Belki de dağa sürüklendiler. Ama bazı uzmanlar zihinsel engelleri nedeniyle yanlış bir karar verip paniğe kapıldıklarını savundu. Gerçek neydi? Kimse bilmiyor. Yuba County Five olayı yıllar geçtikçe unutuldu. Ama geride
açıklanamayan bir boşluk bıraktı. 5 genç adam bir gece ansızın kendi hayatlarının dışına fırlatıldılar. Geride sadece sessizlik ve soba başında açlıktan ölmüş bir beden kaldı. Belki bir gün Geri Matayas bulunur. Belki o gece ne olduğunu bir tek o biliyordur. Ama o güne kadar bu gizem sonsuza dek ormanın karanlık sessizliğinde yankılanmaya devam edecek. Bu Yuba County Five'ın hikayesiydi. Bir kayboluşun ötesinde bir aklın, bir mantığın kayboluşuydu. Sonsuzun arkasında daha birçok gerçek var ama bazıları asla gün yüzüne çıkmayacak.